İyi günler. Ben Yakın Ertürk, kıdemli vatandaşım ve arkamda kitaplığım bulunuyor. Kitaplığımın önünde sizlerle bugün güzel bir sohbette bulunmayı ümit ediyorum. Şimdi konumuz Dünya Kadınlar Festivali bağlamında özellikle kent ve kadın konusu. Her şeyden önce şunu söylemek isterim. Günümüzde artık düz yazı ve söylemin etkisi oldukça azaldı. Dolayısıyla festival bağlamında sivil alanın sanatla buluşmasını çok önemsiyorum. Bu bizim hak hukuk mücadelemize güçlendirecek ve ona ivme kazandıracak bir gelişme. Şimdi tabii ben bir toplum bilimci ve insan hakları savunucusu olarak kent uzmanı değilim. Ancak dünya nüfusunun yarısından fazlası kentsel mekanlarda yaşıyor. Ve bugün yaşamımızı esir alan COVID-19 kent işgal ederek yayılıyor. Ve eşitsizlikler, özellikle de cinsiyete dayalı eşitsizlikler kentsel mekanda inanılmaz boyutlarda ve biçimlerde derinleşiyor. Pandemi geleceğe dair pek çok krizin önünü de açmış durumda ve mevcut kent dokusunun sürdürülebilirliği sorunlaşmış durumda. Dolayısıyla kentsel mekan bizim hangi alanda çalışıyor olursak olalım bizim için önemli bir gözlem alanı ve bu konuda da çeşitli boyutlarına eğilme zorundayız. Ben de bu bağlamda biraz bu kentsel mekanın özellikle pandemi döneminde kadın açısından ne gibi yeni sorunsallara yol açtığına değinip sizleri cevaptan ziyade sorularla bırakmak istiyorum. Zaten panelinizde eminim bu konuda uzman olan arkadaşlarımız çok daha detaylı analizlere gireceklerdir. Şimdi kent dediğimiz şey sermaye birikiminin sağlandığı ve ücretli iş gücünün iş gücü pazarının sahne olan bir mekan. Yani kent ataerkil sistemin mekan üzerinden yeniden üretildiği bir yer diye düşünebiliriz. İnsanlar kente iş bulmaya gelirler. Tabii günümüzde kentin sunduğu başka olanaklar da var ama temel olarak, tarihsel olarak kent insanların geçim kaynakları, kırsal alandaki geçim kaynaklarının sarsılmasıyla kentte yeni iş alanlarına doğru yönelmişlerdir. Dolayısıyla da kentin oluşumu, dokusu, yapısı erkek gerçekliğine göre düzenlenmiştir. Yani erildir. Bu kent dokusunun belirleyici ekseninde ev ve iş, özel ve kamu alanının katı ayrışımı bulunur. Bu da tabii kadın hakları konusunda çok önemli bir gözlem diye düşünüyorum. Ev ve işin sistematik ve katı çizgilerle ayrıştığı kent yaşamı, kadının üretim ve yeniden üretim yükümlülükleri arasında denge sağlamasını oldukça güçleştirir ve bir seçim yapmaya zorlar. Tabii bu dinamik bir süreçtir ve dolayısıyla da kadının kent deneyimi diyalektiktir, tek boyutlu bir şey değildir. Bir taraftan anonim kent ilişkileri kadınlara yeni imkan sunar ve bir özgürleştirici yanının olduğu hep söylene gelmiştir. Ama diğer taraftan da kent güvenliği gerek fırsatlara erişim, gerekse taciz ve şiddet açılarından kentin karanlık yüzüyle kadını doğrudan muhatap eder. Kentsel mekanda ya da kentsel yaşam tarzında hem kamu alanı hem de ev kadın için riskli bir alandır. Neoliberal küreselleşme ve feminist hareket kent dokusunda kadını daha görünür kıldı. Bir taraftan pazarın ucuz esnek iş gücü talebini karşılayan alt sınıf kadınlar, diğer taraftan eğitimli orta sınıf kadınlar evdeki angaryalarını başka kadınların emeğini satın alarak ya da onlardan yararlanarak kurtulup iş hayatına atılmaları bu katı olan ev iş
ve özel alan, kamu alanı ikililiğini büyük ölçüde etkilemiştir. Ve dolayısıyla da iş gücünün giderek kadınlaşması gibi bir kavram feministler tarafından ortaya atılmıştır. Son 30 yılda toplumsal cinsiyet duyarlı politikalar sayesinde, ki bu da kadınların mücadelesinin bir sonucudur, ev ve iş arasındaki mesafe ve risklerin aşılması yönünde kayda değer gelişmeler yaşandı. Yani kentin karanlık yüzüyle bir nebze olsun baş edilmeye başlandı. Ve bütün engellere rağmen kadının kenti deneyimleme hikayeleri çeşitlilik kazandı ve kadınlar kenti, sokağa sahip çıkarak, özellikle sokağı farklı biçimlerde kullanarak, bunu bireysel ve özellikle de kolektif olarak yaparak, sahip çıkarak kenti kendilerine mal ettiler diyebiliriz. Ancak pandemi ile birlikte bu süreç büyük bir darbe aldı. Yani orada gözlemlediğiniz 30-40 yıllık gelişme çizgisi bir darbe aldı ve cinsiyet eşitliği ve cinsiyete dayalı iş bölümü alanlarındaki kazanımlarımızın bir illüzyondan ibaret olduğu değerlendirmeleri yapıldı bazı çevrelerce. Hakikaten biz acaba bu 30-40 yıldır kazanım diye düşündüğümüz bazı gelişmelere hiç sahip değil miydik? Bunlar hakikaten bir illüzyondan mı ibaret? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Eminim bunun üzerinde konuşmaya daha çok devam edeceğiz. Kapanan kurumlar nedeniyle pek çok hizmet ve faaliyet alanı eve yöneldi. Neredeyse sanayi toplumu öncesi yapıyı anımsatan ev, çoklu bir üretim alanı, sınırsız sömürü ortamına dönüştü. Kadının gönüllü ve ücretsiz emeği bir kez daha sosyoekonomik krizin kurtarıcısı olarak devreye girmiş oldu. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki yoksulları ve kadınlar en çok etkileyen pandemi bazı çarpıcı gerçekleri, zaten gündemimizde olan pek çok gerçeği daha da çarpıcı bir şekilde görünür kıldı. Bunların birkaç tanesine değinmek istiyorum ve ileriye dönük bazı sorular sorarak bitirmek istiyorum. Birincisi, değersizleştirilen bakım hizmeti kadın emeğinin sömürülmesini kaçınılmaz kılan bir faktör olarak tekrar karşımıza çıktı. Peki şöyle bir soru akla geliyor. Acaba bakım işi değerlendirilmiş olsaydı pandemi dönemi farklı yaşanır mıydı? İkinci konu, teknoloji ve sermaye yoğun olarak örgütlenen kentsel yaşam tarzının sürdürülemez olması bütün açıklığıyla ortaya çıktı. Yani bir yerde neoliberal krizin ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Burada tabii insanların işlerine gidememeleri, çünkü çoğu zaman kent ortamında teknoloji bağımlılığı olduğu için mesafelerin uzak olması özellikle ulaşım sistemlerini çökertti. İstanbul'da toplu taşıma kullanımının %70 gibi bir azalma gösterdiği söyleniyor. Üçüncü bir problem alanı, özelleştirme politikaları kentsel yayılmayı, kır-kent ayrımını ortadan kaldırıl biçimde ve tarım sektörünün çöküşüne neden olacak şekilde olmuştur. Doğa tahrip edilmiştir ve bunun sonucunda da gıda güvenliğinin tehlikeye girdiği söylenmektedir. Bu bizim toplumumuzda da çok çarpıcı bir şekilde her gün tartışma konusu. Bir zamanlar dünyanın buğday kaynağı olarak nitelendirilen Türkiye, bugün en temel gıda maddelerini ithal etme durumunda. Çünkü tarım sektörü oldukça çökmüş vaziyette. Dördüncü bir alanda sağlık ve eğitim sistemindeki gene liberalleşme ve özelleştirme sonucu erişebilirliğin ne kadar sınıfsal
boyutlarda kendini gösterdiğini gösteriyor. Türkiye'de uzaktan eğitimin binlerce çocuğu eğitim sisteminin dışarında bıraktığını her gün haberlerde izliyoruz ve çalışmalarda bunları ortaya koyuyor. Bunun gibi pek çok sorun ve bir de tabii unutmayalım, pandemi döneminde hayatımızda önemli bir yer kapsayan dijitalleşmenin yaygınlaşması, istihdam ve tüketim örüntülerini kalıcı olarak değiştirecektir muhakkak. Peki şöyle bir soru soralım. Peki post-Covid kentsel mekan kullanımı o zaman nasıl olacaktır? Saskia Sassen biliyorsunuz bu konuda dünyaca ünlü bir sosyolog ve kent uzmanı şöyle diyor. Covid sonrasında büyük bir olasılıkla yüksek yoğunluklu kentlerin seyreltilmiş çok amaçlı yerel alanlara dönüşeceği gibi bir tez ileri sürüyor. Yani buradan şunu çıkarabiliriz. Bu yerelleşme, yani büyük mega kentler içerisinden çeşitli yerel yerleşim alanlarının ortaya çıkması, bir yerde kendine yeterli mahalleler ve yürüyerek erişilebilir iş ve hizmetler şeklinde yorumlanabilir. Burada da yine bir soru soracak olursak, dijitalizasyon ve seyreltilmiş yaşam alanlarının toplumsal cinsiyet etkileri ne olacaktır? Kentsel yaşamın yabancılaştırdığı ve güvenlik riskleri oluşturduğu gibi karanlık yüzünü acaba bir çözüme kavuşturabilecek midir? Ev ve iş gerilimini azaltacak mıdır? Şimdi 20. yüzyıl boyunca kadınların ücretsiz ve ucuz emeği ana akımlaştırılarak kapitalizmin kurtarıcısı haline getirilmiştir. Gerek kadının evdeki ücretsiz emeği, gerekse iş gücünde yedek işçi veya esnek, düşük ücretli işleri kriz dönemlerinde her zaman için ekonominin bir kurtarıcısı olmuştur. Aynı şimdi Covid'de yaşadığımız gibi. Şimdi bu da tabii ana akımlaştırma, toplumsal cinsiyet ana akımlaştırma projeleriyle hız kazanmıştır. Buradan da tabii anlaşılacağı üzere bu ana akımlaştırmanın iki tarafı keskin bir bıçak olduğu gibi bir görüşü ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi önümüzdeki sorun şu: post-Covid normalleşme döneminde feminizm nasıl olmalıdır? Yani feminizmin toplum vizyonu bu yeni gelişmeler karşısında nasıl kendisini yenileme durumundadır? Artık ana akımlaştırma değil, ana akımın, yani oyunun kurallarını değiştirme vakti olduğunu düşünüyorum. Bunun için nasıl bir dayanışma ve strateji gerekecektir? Cinsiyet eşitsizliği kapitalizmin etkilerinin önünde odaklanan feministler gittikçe sosyalizmle daha fazla ilgilenmeye başladılar. Yani bugün artık feminist hareket daha farklı alanlarda feminist hedefleri heba etmeden yeni dayanışma örüntülerini hesaba katma durumundadır. Günümüzün küresel sorun ve tehditleri de çözümü küresel olma durumundadır. Bu açıdan da küresel işbirliğine ve kadın haklarının uluslararası düzeydeki korunmasına ilişkin çok devletli, çok uluslu sistemin önemini vurgulamak istiyorum. Zira korona döneminde bu sistem de işte İstanbul Sözleşmesi'ne yapılan saldırılardan da anlaşılacağı gibi uluslararası sistem de tehlike altındadır. Burada konuşmamı sonlandırayım. Paneldeki zengin tartışmalarla belki bu soruların bazıları yanıt bulacaktır. Teşekkür ederim.